Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere şöyle masaya getirdiğinizde herkesi hayran bırakacak kadar güzel bir poğaça tarifim var. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: yarım su bardağı ılık suyu kasemize alalım. 1 su bardağı süt. Ben sütü dolaptan alıyorum. Suyu da kettle'da kaynatıp döküyorum. Ilık oluyor. İçerisine 3 yemek kaşığı dolusu şeker. Korkmayın, tatlı olmuyor, her şey yolunda. 1 paket toz mayamızı ilave edelim ve güzelce bir karıştıralım. Yani mayamız biraz şöyle kendini eritsin. Karıştırdıktan sonra ana un miktarımızdan, yani ekstra bir un kullanmayın. O un miktarınızdan 3 yemek kaşığı dolu dolu unumuzu ilave edelim. Bir tel çırpıcıyla güzelce karıştıralım ve bir 5 dakika tezgahta bekletelim. Maya hafif aktif hale gelsin. 5 dakika beklettim. Gördüğünüz gibi çok hafif köpürmeye başlamıştı. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Şimdi 1 tatlı kaşığı çok hafif tepeli tuzumuzu ilave edelim. 1 tam yumurta, 1 yumurta akı, yani toplamda 2 yumurta kullanıyoruz. Bir tanesinin sarısını kenara ayırıyoruz yüzeyine sürmek için. Yumurtayı ekledikten sonra mutlaka bir karıştırın. Yoksa yoğurma esnasında o yumurtanın sarısını dağıtmanız zor olabilir. Şöyle bir karıştırdım. Daha sonra unu ilave ederek yine tahta kaşıkla kabaca toparlıyorum. Toplam un miktarımız 4,5, maksimum 5 su bardağı kadar. Siz bunu yumurtanızın büyüklüğüne göre dengeleyin lütfen. Şimdi kabaca bir toparladım. Elimle tahta kaşığımızı çıkarıyorum. Tam bu aşamada, yani yarım toplamışken hamuru 75 gram yumuşak tereyağımızı ilave edelim ve güzelce yoğurmaya başlayalım. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım. Şimdi yoğurmada ilk esnada size hamur böyle çok yapış yapış gelebilir. Korkmayın, devam yoğurun. Yani un takviyesi yapmayın. Tereyağı tamamen yemiş olsun bütün malzemeyi. O zaman zaten fark ediyorsunuz, yumuşacık, ele yapışmayan harika bir hamurunuz oluyor. Yoğurma süreniz yaklaşık 5 dakika sürsün. Ben de 5 dakika güzelce yoğurdum. Aslında ben bu kısmı yere koyuyorum. Kaseyi yerde yoğuruyorum. Daha sonra tekrar çekime başlıyorum. Aklınızda bulunsun. Çünkü en çok gücünüzü yerde alırsınız. Orta yumuşaklıkta, yani temiz elime yapışmayan, öbür elimle fazla kurcalarsam elime hafif yapışan bir hamurumuz var. Yani sert olmasın. Hamurumuz hazır. Mayalanması için tekrar kasemize bırakalım ve yüzeyini kapatalım. Ben havalar soğuduğu için kapağını kapattım. Fırın derecesini 50 derecede bir ısıttım, 1 dakika kapattım. Yani fırının içi sıcak bir yaz havası gibi oldu. Bütün mayalanma işlemini orada yaptım. Yani kapağını da kapatıyorum. Yaklaşık 50 dakikanın sonunda şahane bir şekilde mayası gelmişti. Bakın sevgili arkadaşlarım. Yani bu kadar güzel olamaz baloncuklarıyla birlikte. Bunu elde edebilmeniz için 5 dakika yoğurmanız gerek. Onu da belirteyim. Şimdi hazırlamış olduğumuz hamurumuzdan 8 eşit beze alalım. Benim poğaçalarım jumbo boy olacak. Yani bir poğaça bir kişiyi doyurur. Siz daha ufak istiyorsanız 16 tane alabilirsiniz. Ve bezeleri aldıktan sonra şekil vermeye başlayalım. Çok güzel bir şekli var sevgili arkadaşlarım. Ben bunu bir yabancı Rus kanalında gördüm. O biraz farklı yapmıştı. Ben daha bir farklı değiştirdim ama fikri oradan almıştım. Ama tabii ki kaynağının tam olarak neresi olduğunu bilmediğim için isim veremiyorum. Ama sanırım onların mutfağında bilindik bir şekil. Şimdi biraz açıyoruz. Yaklaşık 17-18 santim çapında. 100 gram beyaz peynirimiz, içine de maydanoz doğrayarak hazırlamıştım. Açmış olduğumuz bezeyi 4 eşit parçaya bölelim bir rulet yardımıyla. Şimdi bir tanesine bolca 1 tatlı kaşığı dolusu peynirimizi ekleyelim. Güzelce kapatalım. Yani hiçbir yerinde boş yer kalmasın. Pişme esnasında peynir dışına akıp ziyan olmaması için. Her tarafını kabaca kapatabilirsiniz, sorun değil. Ters çevirip tezgaha bırakıyorum. Şimdi 3 tane parçamız kaldı. Onlara yaklaşık tüm poğaçalara kullanacağımız 2 yemek kaşığı sıvı yağımız var. Biraz sıvı yağ sürüyorum. Çok az, yani öyle çok değil. Üzerine diğer parçayı verdim.
Tekrar sıvı yağ sürüp üçüncü parçayı da veriyorum ve tekrar sıvı yağ sürüyorum. Şimdi daha önce hazırlamış olduğumuz, ortasına peynir doldurduğumuz harçlı bölümü alalım. Tam ortasına yerleştirip her iki tarafından bütün bu 3 katı, bakın sevgili arkadaşlarım, katlarken böyle kaydırın biraz. Üst üste değil de kaydırarak getirin. En son katladığınızı da hani bebeği böyle kundaklarız ya, sanki onun gibi böyle biraz çekerek altını kapatarak katlayın. Ben şimdi size tekrar göstereceğim. Güzelliğe bakar mısınız? Tekrar birazcık tezgaha un serpiyorum yapışmaması için ve oklavayla 17-18 santim çapında açıyorum. Şekli yapmak çok kolay ama böyle gerçekten göz alıcı bir güzelliği oluyor. Çok pratik bir şekil yapması, ben çok zevkle çalıştım yaparken. Tekrar size gösteriyorum. Belki anlamayanınız olmuştur diye. 4 eşit parçaya böldük. Parçanın bir tanesine şöyle dolu dolu 1 tatlı kaşığı peynirimizi ilave edelim. Güzelce kapatalım. İlk önce üstünü kapatıyorum. Hiç boş yer kalmayacak şekilde o ucunun sivri kısmını da içe doğru katlayabilirsiniz. Sonra da alt kısmını iyice kapatın elinizle basarak ve ters çevirerek tezgaha bırakın. Şimdi 3 tane parçamız var. Onların her katına sıvı yağ sürelim. İsterseniz sızma zeytinyağı da sürebilirsiniz. 2 yemek kaşığı yetiyor da artıyor bile diyebilirim. Neden sıvı yağ sürdük? Hani böyle şekli bozulmasın, birbirine çok yapışmasın diye. O yüzden sıvı yağ ile bunu biraz destekliyorum. Hepsine sıvı yağ sürdük. Daha önce hazırlamış olduğumuz peynirli doldurduğumuz o bir parçayı ortaya yerleştirip üst üste bu şekilde sararak bitirelim. Ben bugün peynirli yaptım ama bunu çok şahane bir şekilde tatlı olarak da yapabilirsiniz. Peynir yerine fındıklı bir harç olur, tahinli bir harç olur. Hiç fark etmez. Gerçekten sunumu da çok güzel, lezzet olarak da çok uyumlu olacaktır. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu şekilde yapın, sarın, alt kısmını aşağı doğru saklayın. Poğaçanız bitti. Şimdi bütün poğaçaları tepsiye dizdim. Toplamda 8 adet jumbo poğaçamız var. Bu arada dikkatinizi çekiyorum ne kadar küçük olduğuna. Üzerini örttüm ve mayalanmaya bıraktım. Yaklaşık 25-30 dakikanın sonunda bakar mısınız tam 2 kat kabardı. Bir tane yumurta sarımız vardı. En başta ayırmıştık. 1 yemek kaşığı süt ekleyip güzelce açalım. Onu da poğaçalarımızın üzerine böyle gelişi güzel değil de sadece yaprakların olduğu bölümlere sürün. Bakın şöyle yukarıdan daha rahat görürsünüz. Böyle fırçayla gelişi güzel sürmüyorum. Sadece o kenardaki yapraklara sürüyorum ki sunum esnasında şeklini gösterebilsin. Arzu ederseniz tam o yaprakların üzerine de çok az miktarda çörek otu serperek bitirebilirsiniz. Serpmeseniz de olur. Çok güzel görünüyor. Poğaçalarımız fırına gitmek için hazır. Size şöyle her açıdan gösteriyorum. Yani ne kadar kabardığını da görün. Şimdi önceden ısınmış alt üst ayar, yani fansız ayarda 190 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişmeye gönderelim. Her fırın farklıdır. Lütfen dikkat edin, altı üstü iyice kızarsın. Bazen 40 dakikayı da bulur. Ve 35 dakikanın sonunda, yani 190 derecede 35 dakikanın sonunda poğaçalar tekrar kabardı. Sevgili arkadaşlarım, lütfen videoyu izlerseniz üşenmeyin. Bir şöyle biraz sarın. O ilk başta tepsiye dizdiğim anına bakın. Bir de şimdiki anına bakın. 4 kat kabardı diyebilirim. Şöyle güzelliği size biraz yakın yakın gösteriyorum. Çok pratik bir tarif. Ben seviyorum size böyle farklı poğaça şekillerini vermeyi ve sizler de çok seviyorsunuz. Çünkü aynı hamur olabilir, aynı tarifler olabilir ama bir şeklin farklılığı poğaçanızın kabarmasına ve yumuşaklığına çok etken yapıyor. Bakar mısınız? Yani ben kendim seyrederken kendim de bayıla bayıla seyrediyorum, inanın ki. Şöyle hemen hepsini bir tele aldım. Sunum için hazırladım. Bu arada kenarda kızımı da görüyorsunuz. Çünkü ben sunum için bahçeye çıkınca o benden önce yerini alıyor. Bana da verir mi acaba, yiyebilir miyim diye. Hemen büyük bir zevkle doku testine geçiyorum.
Bugün sizlere çok farklı bir şekille poğaça tarifi sundum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu katlama işlemleri görsel olarak düşünebilirsiniz ama görsel kadar poğaçanızın kabarmasına da büyük etkendir. Arasında çünkü her katlama işleminde hava boşluğu bırakıyoruz. Bu da daha güzel kabarmasını sağlıyor. Yumuşaklığına dikkatinizi çekerim. Önce Allah'a, sonra tarifime güveniyorum. Bakın elimle o kadar unu oynamama rağmen içini görüyorsunuz. Bildiğiniz pandispanya gibi. Tekrar bir daha doku testi yaparken kızım hakkında size bilgi vereyim. Çünkü çok soruyorsunuz. Benim bir kızım var, yani Mavi, köpeğim. 13 yaşında, 13 yıldır bizimle yaşıyor. Çok şahsına münhasırdır. Çok akıllıdır. Ben sunumlarımda bahçede yaptığım için hemen yanıma geliyor. Videonun sonunda da ona bir parça poğaça veriyorum. İzleyebilirsiniz. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.